Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu minnoş kedimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Geçen videolarımızda bacaklarımızı hazırladık ve böyle karın altı parçamızı da yaptık. Şimdi bacaklarımızı ekleyeceğiz ve gövdeyi örmeye devam edeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2, 4, 6, 7 sıra örmüştük. Şimdi sıra başımız burası. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Ve ön bacağımızı bu şekil tam ortasını buluyoruz. Şöyle ortalayıp şu şekil 6 sık iğne ile ekleyeceğiz. Ortamız burası. Buradan böyle tutacağız. Şöyle başlıyorum. Bir bacakta, ön bacaktan, bir gövdeden karşılıklı ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Bu şekilde şöyle 6 sık iğne ile ekledim. Böyle 7 tane sık iğne örüyoruz. Düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne ördüm. Şimdi diğer ön bacağımızı aldık. Ve yine ortalıyoruz. Şu şekilde tam ortaya bulalım. Arka ortamızı. Bakın böyle arka orta şurada. Buradan bu tarafa 6 tane sayalım. Ortayı bulduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya tığımı geçirdim. Gövdeye tekrar geçiriyorum. Şimdi bunları beraber örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Ön bacaklarımızı bu şekilde yerleştirdik. Şimdi arada 13 tane sık iğne öreceğiz. 13 tane tek batıyoruz. Şuraları yaparken sıkış yapın. Aralık olmasın diye. Bayağı bir sıkış yapın. 1, 2, hatta şurada çift de batabiliriz. Şuraya bir tane daha da batabiliriz. Açık olmasın diye. Ondan sonra tekrar 13 tane tek batıyorum. İki, 3, 4. Evet, 13 tane sık iğne ördüm. Şimdi arka bacağımı tekrar tam ortasını buluyorum. Şöyle düz koyduk. Ortalıyoruz.
ve ortaya gelen sayıdan bu tarafa 10 tane. Ortadakinin hemen yanındakini yapacağım. Ortaya gelenin yanındaki sık iğneden gövdeyi beraber örüyoruz. 10 tane sık iğne ile ekliyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne ile ekledik. Şimdi arada 4 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4. Şurada geçişleri sıkış yapalım arkadaşlar. Şimdi yine diğer ön bacağımı da alıyorum. Yine ortasını, şu şekilde ortasını buluyoruz. Evet, şöyle tam ortasını bulacağız. Ortadan bu tarafa 10 tane sayalım. Ortası şöyle olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam şu bitiş yerine denk geliyor benimki. Buradan başlıyorum eklemeye. Evet, 10 tane sık iğneli de ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne ile ekledim. Ve geri kalan sıra sonuna kadar kaç kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kaldı. Onlara da tek batıyorum. Şu geçerken şuralara sıkış yapıyorum. Doldururken açılmasın diye. Evet. Sıra sonumuza geldik. En son 9 sık iğne ördük. Evet, sıra başımız burası arkadaşlar. Başladığımız ön bacak olduğu yer bizim sıra başımız. Şimdi bundan sonra 9 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Örerken de buraları şimdi 3 tane düz ördüm ve bacağa geçtim. Işığını da bir türlü yakalayamadım. Ve hemen karşıya bacağa sıkış örüyorum. Geçiş yerlerini gayet sıkış yapın. Delik açılmasın diye. Evet, ön bacağımı düz ördüm. Yine araya geldim ve evet, sadece ön bacakta kesme yapacağız. Bu iki yerde, diğer yerler hep düz örüyoruz. Son kalan sık iğnemle bir katını alıyorum ve
Gövdemdeki parçadan da bir kat aldım. İkisini bir ördüm. Azaltmış oldum. Sonra 5 tane tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tek ördüm. Yine son kalan sık iğnemden tek kat ve bacağımdan tek kat aldım. Birlikte ördüm ve bir tane azalttım. Sadece burada. Bundan sonra dediğim gibi 9 sıra düz öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batıyorum. Şuralarda geçişler yaparken çok sıkış yapın arkadaşlar. Açılma yapmasın. Evet, arkadayım arkadaşlar. Hep buralar hep düz geldim. Arkadaki bacaktayım. Şimdi burayı yine düz ördüm. Hemen düz ördüm. Fakat burada hemen yanındakini ördüğümüzde kocaman bir delik oluyor. O yüzden bacağı eklediğimiz parçaya batarak yapıyorum burayı. Delik olmaması için. Yani elyafla doldurduğunuzda burada kocaman bir delik olacak. O yüzden eklediğimiz ilk sıraya battım. Ve tekrar sıra sonuna kadar hepsine tek batıyorum. Yani oraya batarak oradaki deliği kapatmış oldum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Burası dediğim gibi başlangıç aynı yerimiz. Ve saydığımızda sayarken bacağımızın şu üstten böyle başlıyoruz. Şu aradakiler bunlar arada kaldı. Bunları saymıyorsunuz aradakileri. Bunlar içeride kaldı. Biz şu an dışarıdaki sık iğnelerimizi sayıyoruz. Bu şekil dönerek aradakiler sayılmıyor. Ve toplam sayımız 122 sık iğne. Bir eksik bir fazla, iki eksik iki fazla çok fark etmez. Çok oyuncağınızı çok değiştirmez arkadaşlar. Çok sayılara takılı kalmayın. Ve bundan sonra şimdi 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan 122 sık iğneyi her sıra 9 sıra düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, aradan bir gün geçti. Çünkü gövde örmek biraz zahmetli oluyor. Çok sık iğne olduğu için. Şimdi 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi sıramızı belirleyelim. Kaçıncı sıradayız? Şimdi burası ilk başladığımız zincirden sonrası. Yukarıya doğru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. 18. sıradayız. Şimdi 19. sıramıza başlıyoruz. Ve artık kesmeye başlayacağız. Azaltacağız. Şimdi sıra başı onun yerini belirleyelim. Ve 2 tane sık iğne öreceğim. 2 tane sık iğne tek battık. Şu şekilde. Şım niye bozulduysa şimdi. Şimdi şuradan belirliyorum. Bacağımın hizasında kesmelerime başlıyorum. Şimdi 2 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. 6 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar bir azalt.
Tekrar 6 tane tek. 1 2 3 4 5 6, biraz alt. Bu şekilde diğer bacağımın hizasına kadar, yani şuradaki ön bacağımın bitişine kadar bir kez alt ör yapıyoruz. Evet, en sonki kesmemde de 8 tek bir kesiyorum. Şu bacağımın hizası anca denk geliyor. 8 tek oluyor arkadaşlar. Şimdi kaç tane kestik? 1 2 3 4 5 ve 6 tane kesme yaptım. 6 tek bir kesti. En sondaki 8 tek olmuş oldu. 2 tane fazla kaydırdım. Şimdi diğer bacağımızın hizaya kadar, şuraya kadar düz öreceğiz. Kaç oluyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane tek batacağız. Evet, 15 tane sık iğneye tek battım. Ve şimdi arka bacaktayız. Burayı toparlıyoruz artık. Bir azaltıyorum. 6 kesiyorum. 6 düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Yine bir azaltıyorum. 6 tek örüyoruz. Evet, diğer bacağıma kadar yine bir azalt, 6 ör. En sonunda yine bir fazla kalacak. Evet, en son 7 kaldı arkadaşlar. 7 tek bir azalt yapıyorum. Şu hizayı takip ederek kesmeleri ayarlıyorum. Ve kalan 10 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, şimdi bakalım arkada kaç kesme yaptık. Şurada 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane kesme yapmışız. Evet, sıra sonunda toplamda 109 tane sık iğnemiz kaldı ve 20. sıramızda da eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. Yani düz öreceğiz. Evet, 20. sıramızı düz ördük arkadaşlar. Şimdi 21. sıradayız. Şimdi bundan sonra önde hiç kesme azaltma yapmayacağız. Önler düz örülüyor. Daha sonra ileriki sıralarda arttırma var boyun kısmında. Ama azaltmamız yok. Şimdi burayı düz öreceğiz. 55 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 55 tane sık iğneye tek battım hepsine. Şimdi arkadayız. Ve yine azaltmayla başlıyoruz. Bir azaltıyoruz. 5 tek örüyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar bir azaltıyoruz. 5 tek örüyoruz. Toplam yine 7 tane azaltma yapıyoruz. Bir azalt, 5 ör.
Evet, en son azaltmayla arka kısmını bitirdim. Yine toplam 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 azaltma yaptık. Geri kalan 10 sık iğneye tek batacağız. Evet, 10 sık iğnemizi de bitirdik. Ve sıra sonunda 102 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 22. sıramızdayız ve eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. 102 tane sık iğneye tek batacağız. Evet, 23. sıramızdayız ve başlangıç yerinden itibaren 20 tane sık iğneye tek batıyoruz ve bir tane arttırma yapacağız. Bir tane arttırma yaptım. 3 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bir arttırma yapıyoruz. Burası boyun kısmımız. Ön orta oluyor. Şimdi bundan sonra 29 tane sık iğne örelim. Arkaya kadar, arka bacağa kadar düz örüyoruz. Tekrar orada kesme yapacağız. 29 sık iğne örelim. Evet, 29 tane sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Hepsine tek battım. Şimdi yine azaltacağız. Arka bacak kısmındayız. Bir azaltıyorum. 4 tek batıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine bir azaltıyorum. 4 tek batıyorum. Yine 7 tane azaltma yapacağız. Evet, toplam yine 7 tane azaltma yaptık. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arada 4 düz ördük. Son kalan 10 tane de tek batacağız. Ve sıra sonumuza gelmiş olduk. Ve sıra sonumuzda 97 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 24. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, bir sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi doldurma işlemlerimizi yapalım. Çünkü artık burası daralmaya başlıyor. Zorlanmayalım diye güzelce dolgularımızı yapalım. En önemli detay güzel doldurmak, sıkı doldurmak. Makasımızın ucuyla güzelce elyaflarımızı pusturalım. Yani şimdi mesela böyle yaptığınızda doldu sanıyorsunuz ama bu dolma değil. Bunun tekrar herhangi bir ucu sivri bir şeyle veya daha kalem gibi bunları iyice elyafı sıkıştırmak. İyice sıkıştıracağız. Çok pardon. Böyle devam edelim. Güzelce dolduralım. Evet, 25. sıramızdayız ve işaretli başlama yerinden itibaren 21 tane sık iğneye tek batıyoruz. Yani düz ördük. Ön ortadayız. Yine 2 tane arttırma yapacağız. 21 sık iğnemi ördüm. Bir tane arttırdım. 4 taneye tek batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne ördüm. Yine ikinci arttırma yapıyorum. Şimdi arkadaki kesme yerimize kadar 28 tane sık iğneye tek batıyorum. Evet, 28 tane sık iğne ördüm ve yine arkada azaltma yapıyoruz. Toplam 7 tane azaltacağız. Bir tane
azalttım. 3 tane tek batıyorum. 1 2 3. Yine bir azaltıyorum. 3 tek batıyorum. 1 2 3. Toplamda 7 tane bu şekilde azaltma yapacağız. Evet, en son azaltmayla bittim. Aralarda 3 sık iğne var. Toplam 7 tane azaltma yaptık. Ve son kalan 10 tane sık iğnemize de tek batıyoruz. Evet, sıra sonumuza geldik ve 92 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi yine bir sıra eksiltme arttırma yapmadan 26. sıramızı öreceğiz. Evet, 27. sıramızdayız ve 22 tane sık iğne öreceğiz. Sonra tekrar 2 arttırmamız var. Evet, 22 tane sık iğne tek battım. Bir arttırıyorum. 5 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Yine bir tane arttırıyorum. Ve 27 tane sık iğneye tekrar tek batıyoruz. 27 sık iğne yapalım. Sonra tekrar azaltmalara devam edelim. Evet, 27 tane sık iğneye tek battım. Ve yine arkaya kesme yerine geldik. Bir tane azaltıyorum. 2 tane tek batıyorum. 1 2. Bir azaltıyorum. 2 tane azaltıyorum. Tekrar yapıyoruz. 7 defa 7 tane kesme yapacağız arkadaşlar. Evet, toplamda yine 7 tane kesme yapmış olduk. Yani azalttık. Arada 2 tane sık iğne var. Ve kalan 10 sık iğneyi tek batıyoruz. Ve toplamda 87 tane sık iğnemiz kaldı. 28. sıramızda yine eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 29. sıradayız ve başlangıç yerinden itibaren 23 tane sık iğneye tek batıyoruz. Ve yine önde bir tane arttırma yapıyorum. 6 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ikinci arttırmamı yapıyorum. Evet, önde 2 arttırmamı yaptım. Ve arkada kesmeye kadar 26 sık iğnemize tek batıyoruz. Evet, 26 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi yine arkada toplam 7 tane azaltma yapacağız. Bir sık iğne arayla. Bir tane azalttım. Bir tek battım. Tek sık iğne yaptım. Bir azalttım. Bir sık iğne yaptım. Bu şekilde toplamda 7 tane yapacağız. 7 kesme. Şu an 2 tane kestim. 3. kesme yapıyorum. Bir azalttım. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt.
Bir tek, bir azalt, bir tek ve son bir azalt. Zaten yerleri belli. Alt alta bittiğini zaten saymadan da anlıyoruz. 7 tane azaltma yaptık. Ve kalan 2, 4, 6, 8, 10. Kalan son 10 sık iğneyi de tek batıyoruz. Ve 82 tane sık iğnemiz kaldı. Yine 30. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 31. sıradayız arkadaşlar. Şimdi burada başlangıç yerinden itibaren arka kesmeye kadar düz öreceğiz. Burada artık arttırma yapmıyoruz boyunda. Yani 58 tane düz ördüm. Arkadayız. Şimdi tekrar peş peşe kesme yapacağız. Birinci azaltma. İkinci azaltma. Üçüncü. Dördüncü azaltma. Beşinci. Altıncı. Ve 7. azaltma. Peş peşe 7 tane azalttık ve 10 taneyi de tek battık. Sıramızda bitirdik. 32. sıramızda yine 32. son sıramız ve arkadaki kesmeye kadar yine düz öreceğiz. Son kez bir kesim daha yapacağız ve bitireceğiz. Evet, 31. sıramızın sonunda 75 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 32. sıramızdayız. Yine düz ördük arka kesmeye kadar. Yani toplam 57 tane sık iğneyi ördüm. Bu şekilde düz geldim ve son kesmemi yapacağım. 4 tane peş peşe kesme yapıyorum. Birinci azaltmam. İkinci azaltma. Üçüncü azaltma. Ve 4. azaltma. Evet, son sıra kesmemizi bu şekilde yaptık ve geri kalan 10 sık iğneye tek batıyoruz. Ve bitirmiş olduk gövdemizi. Evet, sıra sonunda 71 tane sık iğnemiz kaldı ve gövdemizi bitirdik. İpimizi kesmeyeceğiz. Biraz daha birkaç sıra daha örüp boynumuzu ayarlayacağız. Bunu da bir dahaki videomuzda yapacağız. Şimdi 4. bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.